28 sene sürgün hayatı, 19 defa zehirlenme ve 1800 defa mahkemeyle geçen bir ömür düşünün. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Nasıl anlatılır bu ömür bilmiyorum. Ama içinden mutlaka vardır hayatımıza ışık tutacak yerler. Biz bu karanlıkta kalmışken bu tür ışıklara çok muhtacız diye bugün onun hayatını oldukça ayrıntılı ve tafsilatlı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Çünkü özellikle insan hayatında kırılma noktası yaşayacağı dönemlerde tam böyle zatların hayatları onun içinde bulunduğu kötü ahvalden çıkmasını, içindeki karbondioksiti atmasını ve tekrardan nefes almasına sebep oluyor. İnşallah bu mana bizlerin kalbinde de yaşanır. Evet. Zehir ve karınca. Yeni alt başlığımız. Üstad Hazretleri gece uyanır, tam su içecek. Sudan bir yudum alır. Çünkü Üstad Hazretleri çok zehirlendiği için sol göğsünün altında o zehir birikiyor böyle. Ve o zehir sürekli hararet yapıyor Üstad Hazretlerine. O hararetten dolayı da hep soğuk su içmeye ihtiyacı hissediyor. Tam yine böyle kalkıp su içecekken suyu yudumlar, bir bakar ki karıncalar suyun yanında ölü yatıyor. Eyvah der, yine zehirli su. Tam da dediği gibi zehri vücuduna yayılır. Sol göğsünü tutar, yere yığılır, kalır. Nerede? Tek başına. O an çok üzülür Üstad Hazretleri. Karıncalar bile birkaç kişiyken ben yalnızım. Bir su verenim yok. Bir başımda bana dua edenim yok der. Çok fazla üzülür. Daha sonra Üstad Hazretleri'nin talebeleri gelir, ona yardım ederler. Kendine geldiğinde de bu yalnızlığı Hüsrev abiye bir mektubuyla gidermeye çalışır. Davet eder onu. Aziz kardeşim Hüsrev, şükür hakkımda inayet-i ilahiye devam ediyor. Kaç kez zehirlenmiş, hayatta kalmasını bak nasıl yorumluyor. Ben burada rahatım. Fakat hizmete şiddetli ihtiyacım var. Sizlerden biriniz yanımda bulunmazsa çok üzüleceğim. Ya cümleye bak ya. En evvel hizmet nöbeti sana düştü. Sonra başkası yapar. Bu husus için ben burada hükümete ve emniyet müdürüne müracaat ettim. Eğer senin yol masrafın verilse veya tahsisat gönderilse çok iyi olur. Yoksa borç edininiz, burada beraber çalışıp o borcu vereceğiz. Görüyor musun? Nasıl ihtiyacı var? Yani bir yanda küffara diz çöktüren kahraman bir Said var. Öte yanda da yalnız kalmış, dostuna, anasına, hasretine çok ihtiyacı olan gariban bir Said var. Bir yerde öyle diyor, fanilamı sattım diyor. Böyle fakura zaruret olur mu ya? Hiç şurada yırtık fanila giyen var mı? Yok değil mi? O zat fanilasını satıyor. Tam böyle anlamamız lazım Üstad Hazretlerine. Çünkü 4. şuada diyor ki bana tevafuk eden beni anlar diyor. Yani Üstad'ı anlamak için tam hissetmek lazım Üstad Hazretlerine. Bir yanda küffara boyun eğdiren bir zat, öteki yanda da çok gariban bir zat var. Çok gariban. Hiç anasını özlemiyor mudur? Benim de çocuğum olsun dememiş midir? Diyor ama milletin imanını selamette görmek için nelerini feda ediyor. Alt başlık Zehir ve Hafız Ali. Birçoklarının hayatını daha ayrıntılı yapacağım için böyle özet geçiyorum. Şimdi Üstad Hazretleri zehirlenir. Hafız Ali abi bunu anlar. Koğuşuna gider ama bu sefer havaya verirler zehri. Ciğerden alır ve inanılmaz bir hararete titremeye tutuşur. Hafız Ali abi ortalığı birbirine katar. Der ki nasıl zehirlediniz? Kim yaptı bu alçaklığı der. Birden doktorlar gelir. Hemen bir aşı, bir iğne hazırlarlar. Hafız Ali der ki durun. Hiçbirinize itimadım kalmadı der. Açar kolunu der ki aşıyı önce bana yapacaksınız. Aşıyı önce kendisine yaptırır. Aşıdan sonra ciğerlerinin, nefesinin açıldığını 10 dakika sonra anlayınca tamam şimdi Üstad Hazretlerine aşı yapabilirsiniz diye müsaade eder. Kahramanlık ne demek görüyorsun değil mi? İnanılmaz ya. Üstad Hazretlerini denizde de defalarca zehirlerler, ölsün diye tecride koyarlar. Hafız Ali abi sürekli dua eder. Benim ömrümü al, üstadıma ver diye. Ve Hafız Ali abi de üstadının bedeline şehit olanlardan birisidir. Üstad Hazretleri hapiste 9 ay kaldıktan sonra beraat alır, Denizli Şehir Oteli'ne yerleştirilir. Orada günlük 500'den fazla ziyaretçi gelir. Gelenlerden birisi de merhum Nurettin Topçu'dur. Nurettin Topçu, Üstad Hazretlerine mahkemede 2 tane bilir kişi diye dinsiz lise öğretmeni tutulduğunu bilir.
Tam onu zikredince Üstad Hazretleri ben onlara da hakkımı helal ettim deyince bu nasıl kahramanlık hayret eder Nurettin Topçu merhum. Yani hakkını helal edip hislerini feda etmek dünyanın en zor fedakarlığıdır. En zor hislerini feda etmek. 2 ay Denizli'de bekletildikten sonra Afyon Emirdağ'a sürgün edilir. Yeni alt başlık zehir. Şimdi Üstad Hazretleri'nin zehirlendiğini söylemiştim çok defa. Bu yüzden ne yapıyordu vücut? Hararet. Ne ihtiyacı oluyordu? Soğuk su. O zaman soğuk su buzdolabında olma imkanı yok. Üstad Hazretleri de o yüzden karşılıklı 2 pencere açıyor. Önüne testi koyuyor. O ceryandan dolayı ne oluyor? Testteki su soğuyor. Tam o esnada bir tane bekçi o testiye tırmanır, içine zehir akıtır. Tam da imsak vakti. Oruçlu olacak. Üstad Hazretleri zaten yiyecek bir şey yok yine. Şöyle bir parça bal bulursa atıyor. Der ki bir soğuk su içeyim. Oruç olacak ya. Bir yudum alır, başı beyni döner. Hemen yere yığılır Üstad Hazretleri. Ama bu sefer zehrin de çeşidini değiştirmişlerdir. Öldürmeye odaklı bir zehir değil, akli melekelerini yitirtmeye odaklı bir zehir. Orada ellerini açıp dua eder. Aklımı, idrakimi, hayatımı ve irademi hizmete bağışla Allah'ım. Bana davamı tamamlayıncaya kadar hayırlı bir ömür ver der. 1 hafta boyunca o zehir Üstad Hazretlerini inletir. Ve bu 1 hafta bir namazını kaçırmaz. Böyle. Yıllardan 1960 oluyor. Neredeydi Üstad Hazretleri? Isparta'daki evinde çok hasta. Zatürre oluyor. Ve kardeşlerini, talebelerini çağırıp diyor ki kardeşlerim hemen arabayı ayarlayın Urfa'ya gideceğiz. Talebeler şaşkın. Üstadım her yerde giriş çıkışlarda biz kontrol ediyoruz. Bizi tutacaklar. Biz Urfa'ya nasıl geçelim? Üstad Hazretleri hazırlanın diyor. Hazırlanıyorlar ve çok hasta Üstad Hazretleri. Yerinden kalkacak halde değil. Allah Azze ve Celle bir yağmur, bir çamur, bir fırtına yağdırıyor. Kontrol noktalarından hiç aranmadan geçip Urfa'ya gidiyorlar. Urfa'da Üstad Hazretleri İpek Palas Otel'e yerleşiyor ama çok ağır hasta. Hemen bir doktor geliyor. O dönemin yetkilileri hemen arıyorlar oraları. Çabuk Said Nursi'yi hemen Isparta'ya gönderin. Doktor bir muayene ediyor Üstad Hazretleri'ni ve diyor ki bu zat çok ağır hasta. Urfa'dan, otelden hiç kimse bu zatı Isparta'ya götüremez diyor. Hatta Urfa'nın beyleri gidip çok ağır laflar söylüyorlar. Kimse Said Nursi'yi buradan bu hasta haliyle bir yere asla götüremez diyorlar. Posta koyuyorlar yani. 23 Mart 1960'da Üstad Hazretleri'nin hasta, yorgun bedeni bu kadar ağırlığa daha fazla dayanamıyor. Emr-i hak vaki oluyor ve ruhu kabzediliyor. Kendisini Halilur-Rahman Camii'nin avluğuna defnediyorlar. Vefat etmeden önce bir vasiyet söylüyor. Diyor ki beni Şafii bir alim yıkasın diyor. Bölgede Şafii alim olarak Molla Hamid'i buluyorlar. Molla Hamid'e gidiyorlar. Böyle bir durum vardır. Üstad Hazretleri böyle rica etti yıkar mısınız diyorlar ama Molla Hamid diyor ki Ramazan'ın 27. Kadir Gecesi ben itikaftayım diyor. Ben itikafa kapandığımdan dolayı gelip bu işi yapamayacağım kusura bakmayın diyor. Sabah bir bakıyorlar Molla Hamid Üstad'ı yıkamaya gelmiş. Molla Hamid dün gece gelemem demiştin ne oldu deyince Üstad Hazretleri rüyama girdi. Münteka isimli kitaptan zaruret halinde itikafın bozulabileceğini bana söyledi ve ben de o yüzden Üstad Hazretleri'ni yıkamaya geldim diyor. İnanılmaz meseleler değil mi? Üstad Hazretleri Allahu alem 111 gün Urfa'daki o metfun olduğu yerde kalıyor. Daha sonra 3-5 tane ahmak buluyorlar. O ahmaktan bir fitne yayıyorlar. Fitne şudur. Şimdi o bölge aslında Üstad'ın Urfa bölgesine baktığınızda defnedildiği alemi İslam'ın çok rahat geleceği bir bölgeye denk geliyor. O yüzden de çok ziyaret geliyorlar Üstad Hazretlerine. Her gelen Üstad Hazretlerine yüzünü dönüp dua ediyor. Sırtını Hazreti İbrahim'e dönüyorlar. Hazreti İbrahim bunları çarpacak diye bir fitne dolaştırıyorlar. Hassas mesele olduğundan da düşünmesi kolay bir fitne. 111 gün sonra da Üstad Hazretleri'nin kardeşi Abdülmecid'i yakalıyorlar. Bu mezar bize uzaktır daha yakına taşıtın diye zorla bir belge imzalattırıyorlar. Ve Üstad Hazretleri'nin mezarını oradan alıp götürüyorlar. Ve Namık Gedik dönemin İçişleri Bakanı bir çöp kamyonunda bile olsa onu Urfa'dan Isparta'ya geri getireceksiniz diyor. Kendisi 27 Mayıs darbe olduğunda düşüyor ve bir çöp kamyonunda cesedini taşıyorlar kendisini. Men dakka dukka. Zulmedenler hiç farkında olmadan kaderin elinde oyuncak olmuşlar. Zulmün hep sonu budur. Evet. Üstad Hazretleri çağı çok iyi okuyan bir mücedditti. İyi okuduğu nereden belli? Çokları sineklerle uğraşırken Üstad Hazretleri bataklıkları kurutmuş.
Çokları hastalığı tespit etmiş. Üstad Hazretleri o hastalıkların nereden neşet ettiğini tespit etmiş, orayla uğraşmış. Çokları kabukla uğraşmış. Üstad Hazretleri hep Kur'an'ın manasının özüne inmiş. Çokları günahkarlarla uğraşmış. Üstad Hazretleri hem günahla uğraşmış hem de o günahkarların günahına ağlamış. O yüzden kendisi aslında başkasının günahına ağlayan bir adamdır. Tam da bu manada Risale-i Nur'un mesleğini söyler. Risale-i Nur'un mesleği için sahabe mesleği der. O meslekte budur. Yaşatmak için yaşamak mesleğidir. İnsan ancak nefsinden daha büyük bir davanın altında kalırsa o nefsinin hainlikleri altında ezilir ve kurtulabilir. Yoksa hele bu medeniyet fantazileri zamanında hiç kimse zannetmesin tek başıma kendi aklımın içtihatıyla bu zalim nefsin elinden kurtulurum. İnanın bana mümkün değil. Ulemanın İslam topraklarını terk ettiği, merhum Akif'in Mısır'a gittiği, son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin ülkeyi terk ettiği bir dönemde Üstad Hazretleri ümit var olunuz, ileride en gür seda İslam'ın sedası olacaktır diye sinelerimize hep ümit vermiştir. Adeta Sühreverdi'nin dediği gibi karar karara bildiğin kadar çünkü karanlığın son noktası aydınlığın başlangıcıdır demiştir. Peki Üstad Hazretleri bununla neye dayanmaktadır? Kur'an'a, bizzat Kur'an'a. Çünkü o tevhidi kıble etmiştir ve Kur'an'dan başka şeye dayanmamıştır. Bir Covid dönemi geçirdik. Fark edin Covid'in daha ağırı çıktı ortaya. Artık böyle birisinin yüzüne baksan o mikrop bulaşıyor ve kişiyi anında öldürüyor. Böyle bir şeyin ilacı da hiç sevmediğimiz bir milletin veyahut insanın elinden çıktı. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Herkes kullanır değil mi? Neden? Çünkü ortada bir ömür, bir hayat, bir 60 yıl var. 60 yılın hastalığının karşılığında ilacın kimden çıktığını aldırmayan insan, sonsuz hayatın kurtulmasının yegane çaresinin Kur'an'ın elmas düsturlarından olduğunu anlasa ve bilse, inanın bana lakayt kalamayacaktır. Aynen gelecekte Kur'an'ın hakikatlerini eğer bizler güzel anlatabilirsek, insanlık aleminin bu hakikatlere lakayt kalamayacağı gibi. Bize tek düşen anlatmak, tebliğ etmek ve o tebliğin karşılığında temsil etmek. İnanın alem buna muhtaç. Bırakın şu 30-40 yıllık adiyattan dünyanın bir gün sönüp bitmesine. Ya sonsuz hayat sönerse insanların vicdanları ebed çığlıklarıyla inliyor. O çığlıkların karşılığında biz Kur'an'ın bu elmas düsturlarını insanlara anlatırsak inanın en muarızı bile lakayt kalamayacaktır. Üstad Hazretleri ömrünü buna feda etmiştir. Bu hakikatleri, bu dersi dinledikten sonra evden işe, işten eve hayatına devam edenlere de yazıklar olsun diyeyim, ne diyeyim yani. Çok üzülüyorum öyle hayatlar görünce. Çünkü bize düşen ömür sermayesini Allah için kullanmaktır. Neyse o ömür sermayesinin kabiliyetleri onu Allah için kullanmaktır. Allah bu dersin yüzü suyu hürmetine inşallah bizleri de bu yolda kullansın. Ahirette mahcup eylemesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masalam. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.